Herkese iyi akşamlar. Umarım iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Bugün konularımızın arasında Arda Güler yok ama hiç vakit kaybetmeden önce günün başlıklarına bakalım. Bugün neler anlatacağız? Kenan Yıldız'a astronomik fiyat diyeceğiz. Öncelikle zaten geçtiğimiz programlarda Kenan Yıldız'la ilgili transfer haberlerinin transfer süreciyle ilgili bazı haberleri anlatmıştım. Şimdi onlara devam edeceğiz. Yunus Akgün dev takımları peşine taktı diyeceğiz ve sonra Rashford için devreye girdiler. Süper Lig ekibi. Bir yıldız daha doğuyor diyeceğiz. Türkiye'den bir isim daha Premier Lig'e gidiyor. Fenerbahçe ile Al Nassr transfer masasında mı diyerek de bugünün haberlerini bitirmiş olacağız. Seyid Ali Altansal hoş geldin. Ne güzel mutluluklar getirdin. Evet, şu anda çok kalabalık değiliz. 6 kişi falan var. Hemen yayını beğenirsek bir de abone olmayı unutmayalım. Muhakkak abone olalım ki bir sonraki programları, bültenlerde kaçırmamış olalım. Samet Sevim iyi yayınlar. İlkin Şerifov hoş geldin yayınlar diyor. Evet, şimdi Arda Güler'le ilgili bir haber olmayınca tabii ki doğal olarak biraz izlenmeler düşüyor. Bunun farkındayım ama sonuç olarak da bunu özellikle Arda Güler nezdinde söylüyorum bunu. Türkiye'de de spor medyasında böyle bir şey var. Arda Güler'le ilgili bazı haberler işte çarpıtılarak her gün bir Arda Güler haberi yapma derdinde oluyorlar. Ben genelde o günlerde yayın yapmamayı veya işte farklı bir haberi anlatmayı tercih ediyorum ki o gün bugünlerden biri. Noel tatili başladığı için de şu anda da Madrid'de kimse hiçbir şey yapmıyor. Hatta Madrid gazeteleri e, haber bile yazmıyorlar. Özellikle Real Madrid'le ilgili işte Defensa Central gibi gazeteler Mutlu Noeller diye bir haber koymuşlar ve tamamen şaltere indirmişler. Hiçbir haber yok. Özellikle Madrid yani İspanyol basınında onu da söyleyeyim. Ama Türk basınından ilerleyen tabii ki de haberler var. Kenan Yıldız'la ilgili haberler var. Oktay Porozoğlu babam hoş geldin. Samet Seveyim valla ben seni sevdiğinden seyrediyorum. Çok teşekkür ederim Samet. O senin kendi güzelliği. Marif Ayazoğlu selamlar olsun demiş. Selamlar olsun Marif. Hoş geldin. Evet. Şimdi hemen bugünün haberlerine bakalım neyle başlıyoruz? Kenan Yıldız'la başlıyoruz tabii ki. Liverpool kesenin ağzını açtı. Bakın burada 2 tane anekdot var. Hemen başlayalım habere ne diyor? Juventus forması giyen Kenan Yıldız Liverpool'un listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Liverpool milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Juventus'un Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istediği ve kaynak yaratmak için Kenan Yıldız'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibinin transferden beklentisinin ise şu anki seviyede 40 milyon euro olduğu da öne sürüldü. Ama Kenan Yıldız daha buradan birkaç gün önce, 3 veya 4 gün önce bir röportaja katılmıştı. O röportajda kendisini 5 yıl sonra nerede görüyor diye bir soru sorulmuştu. Ne demiş onu? O soruya Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum şeklinde cevap vermişti. Kenan Yıldız bu sezonla yaptı. 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız 4 gol ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şimdi derseniz ki bu adamlar 45 milyon euro güncel değeri bulunurken 40 milyon euro ne alaka diye şu alaka. Juventus bir şekilde transfer yapmak zorunda. Yani kötü giden bir takım var ve elinde bir yıldız doğdu. Bir Türk yıldız doğdu. Onu yüksek fiyata satmak istiyor. Fakat acil de paraya ihtiyacı var. Çünkü bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler yapmak istiyor. Çok zor yani Juventus'un durumu o noktada. Ama iyi top oynuyorlar. Yani bir sonuca gidemiyorlar. O noktada Vlahovic şu anda forvette ve yalnız kaldığını söylüyor. Oraya bir takviye daha yapmak istiyor Juventus. Bu nedenle Kenan Yıldız'ı hemen satması noktasında yani Ocak ayında satılırsa 40 milyon gibi bir rakama Kenan Yıldız'ı gönderecek. Fakat eğer ki Kenan Yıldız Ocak ayında gitmezse bu sefer rakam yaklaşık 60-65 milyon seviyelerine çıkması bekleniyor. Juventus'un beklentisi bu ama Ocak'ta hemen gelirse Liverpool 40 milyon euroya şu anda değeri 45 milyon olmasına rağmen 40 milyon euroya transfer edilebilir gibi duruyor. Peki bu haberi nereden biliyoruz? La Gazzetta dello Sport'tan biliyoruz. Yok özür dilerim. Corriere dello Sport'tan biliyoruz bu haberi ve evet Kenan Yıldız'la ilgili gelişmeler
bunlar. Ben de şu anda Ocak ayında gideceğini düşünmeyenlerdenim Juventus'tan. Çünkü Juventus sınırları zorlayacaktır. Kenan Juventus'un efsanelerinden biri olabilir ama Juventus efsane bir kulüp olma noktasından uzaklaşabilir. Yani böyle de bir durum var ki Kenan Yıldız çok daha büyük kulüp. Manchester City'nin listesinde, Liverpool'un listesinde. Liverpool ki hatta böyle bir temasta da bulunmuş. O nedenle Juventus'ta kalması mantıklı mı mantıksız mı bilmiyorum. Şimdi Arda Güler'le kıyasladığımız zaman Arda Güler Real Madrid'de dünyanın şu anda zaten kulüp bazındaki en büyük kulübü. Yani başarı olarak da işte sermaye olarak da vesaire. Tabii ki her sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak diye bir şey söz konusu değil ama sonuç olarak tarihe baktığımızda en çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluk kupasını kaldırmış takım. Ve Arda Güler orada daha üst seviyelerde çıkması mümkün değil. Daha üstte bir kulüp yok. Daha çok oynayacağı bir kulüp mi diye tartışılıyor. Ama Kenan Yıldız için daha çok oynayacağı bir kulüp diye bir tartışma yok. Kenan Yıldız için daha iyi bir kulübe gidebilir mi tartışması var. O yüzden yani haberler farklı yönde ortaya çıkıyor. Kenan'ın dribbling hız ve fiziği daha iyi ama Arda'nın oyun zekası daha iyi. Doğru. Kenan'ın neden özellikle onlar iyi? Çünkü Kenan Türk altyapısı değil, Alman altyapısını almış bir oyuncu. Ali Giritlioğlu, Kenan Juventus'un, evet okumuştum onu. Doğukan, Juventus'a yaratıcı oyuncu lazım. Arda gibi pozisyon yaratmakta sıkıntı çekiyorlar. Kesinlikle doğru bir tespit Doğukan. Katılıyorum. Seydali Atan'ın selam demiş, hoş geldin. King Gökhan, Kral Gökhan gelmiş, hoş geldin. Girmeden beğenimi attım diyor. Kralsın Gökhan, çok teşekkür ederim. 44 kişiyiz, beğenelim yayını. Abone olmayı da unutmayalım ve bir sonraki habere geçiyoruz. Bir sonraki haber Galatasaraylıları yakından ilgilendiriyor. Yunus Akgün'le ilgili dev kulüpleri peşine taktı diyorlar. Avrupa'da pek çok kulüp Yunus Akgün'ü izlemeye almış. Şu anda 11 milyon euro Transfermarkt değerleri bunlar. 11 milyon euroluk bir değeri var Yunus Akgün'ün. Fakat Avrupa'da bir iki takım, bunları söylenmiyor hangi takım olduğu şu anda, Yunus'la ilgileniyorlar. Menajeriyle bir temasa geçmişler. Menajerleri muhtemelen bunların basına sızmasını istemiş. Fakat kulüplerin hangileri olduğunu istememişler. Fiyat ise 20 milyon civarında. Yani Ocak ayında gitmesi gibi bir şey söz konusu bile değil. Tamamen bir sonraki yaz dönemiyle alakalı bunlar tespitler ve 20 milyon euroluk teklifler hazırlandı. Bunlardan biri de bu benim kendi çıkarımım. Aston Villa'nın olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili daha önce basın toplantılarına katılırken orada basınla konuşurken böyle bir şey kulağıma gelmişti. Ama o zamanlar böyle çok silik bir bilgiydi. O çok böyle net bir bilgi değildi. Bu nedenle bu hazırlık yapan kulüplerden birinin Aston Villa olabileceğini düşünüyorum. Bir nedeni de birazdan anlatacağım haberle ilgili. Bu arada yapılacak yeni sözleşme var Yunus Akgün'e. Genç futbolcuya ciddi bir zam yapılacak. Yıllık ücreti ise 60 milyon liraya çıkması düşünülüyor. Gene de 2 milyon euroyu bulmuyor 60 milyon lira. Onu da söyleyeyim, 2 milyon doları bulmuyor. Yani gene aslında düşük bir rakam. Transfer edildiği noktada Yunus Akgün'ün senelik kazanacağı minimum 4,5-5 milyon euro. Onu da söyleyeyim. Çünkü gidebileceği takımlar yüksek takımlar olacak. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetiminin şu anda bırakmayı düşünmediği 3. şampiyonluğun ardından ancak çok iyi bir bonservis bedeli koşuluyla gönderilebileceği vurgulandı. Yunus'un şu anki performansı ile transfer marketleri 11 milyon. Onun için hazırlanan bonservis bedelleri 20 milyon ama Galatasaray'da önümüzdeki maçlarda daha 17 maç var ve Avrupa Ligi maçları var. Onlarda göstereceği performansla beraber bu fiyat daha da yükselebilir. Ve evet, bugün gene Ali Giritlioğlu, benim derdim bizim çocukları izlemek, tabii en iyi takımlarda oynamalarını isterim. Kesinlikle öyle. Ali Giritlioğlu, ben de yani Türk futbolcuların hepsinin birçoğunun Premier Lig'de olmasını isterim. Bir kısmının La Liga'da iyi takımlarda olmasını isterim. Fatih Yülek, hoş geldin. Selam yayınlar kardeşim. Yine oğlum Tura 8 yaşında, seni takip ediyoruz. Hem telefondan hem TV'den, YouTube'dan çok teşekkür ederim Fatih Yülek. 8 yaşında Tuğra'ya da selamlar. Selamlar Tuğra, nasılsın? İyi misin? Caferov, selamünaleyküm, yayınlar. Fenerbahçe transferinden ne haber? Son haber Fenerbahçe transferi, bekle Cafer, ona da sıra gelecek. Fakat Rashford'la ilgili bir transfer haberi var. Galatasaray Manchester United'dan Rashford'la ilgilenmeye başlamış, onu söyleyelim. Ocak ayı transferi için neden
Rashford'la ilgilenmeye var. Çünkü Rashford da kulübüyle bir tartışma yaşıyor. Şu an Ruben Amorim'le bir tartışma yaşıyor ve araları nanemoğlu olduğu söyleniyor ki zaten aldığı süreler ve almadığı süreler göz önüne aldığımızda bunlar, yani bu iddiaların gerçek olduğu da anlaşılıyor. Gene kulübüyle kavga etmiş bir ismi yakaladı Galatasaray. Ocak ayında bitirebilir ve bu konuyla ilgili bilmiyorum, bir bağlantısı var. Menajerler aracılığıyla galiba Osimhen'in Rashford'un menajerleri aynı sanırım. Oradan bir bağlantı var. Osimhen'in devreye gireceği söyleniyor bu transferle ilgili. Bunlar da bugün Türk basınında çıkmış haberler. Rashford'un kiralanması noktasında bir haber Galatasaray'a. Manchester United'a ne kadar vereceği, bonservis yani kiralık ücreti ve Rashford'a ne kadar vereceği ise önümüzdeki günlerde belli olacakmış. Evet, Rashford hızlı bir oyuncu. Bizim ligde kesinlikle iş yapar. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın performansından memnun değiller. Onu söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'ın performansı, Ziyech'in de artık gideceği neredeyse kesin. Çünkü bir kere Ziyech gibi ben karakterden yoksun futbolcuların Türkiye'deki herhangi bir kulüpte bulunmalarını, barınmaları bana koyuyor. Onlar hiç oynamadan, özellikle oynadıkları maçlarda da sırf takımdan gitmek için maçı sabote eden futbolcuların para kazanması, milyonlar kazanması benim kanıma dokunuyor. Bu Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı fark etmiyor. Bence yönetimlerin, sadece yönetimler de değil, bence futbolda nasıl UEFA, FIFA gibi bir kuruluş var. Evet, bunların disiplin kurulları da var. Bence bu noktada da bir disiplin kurulu, bilir kişilerin de olduğu bir disiplin kurulu olmalı. Mesela Hakim Ziyech, kazandığı para ortada. Ama bilerek oynamıyor ve maçları sabote etti. Yani o son maçı, Malmö maçını sabote etti çok net bir şekilde Hakim Ziyech ve bunlarla ilgili bir bilirkişi raporu çıkarılıp kulüplerin bu noktada avantaja geçeceği bazı yaptırımlar yapılması lazım. Bu sadece Türkiye'de de olmuyor. Bu Doğu Avrupa ülkelerinde de çok fazla yaşanan ve kulüpleri borç batağına sokan şeyler. Ne yazık ki bunlara böyle bir üst kurul, FIFA'ya bağlı veya UEFA'ya bağlı bir üst disiplin kurulu bunlara engel olmalı. Çünkü Fenerbahçe'de de çok örnek var. Beşiktaş'ta da zamanında çok örnek var bununla ilgili. Bence böyle bir şey olsaydı Al Musrati transferi için de, yani başkanından tutun kendisine kadar hepsinin böyle bir şeyde yani gitmesi lazım. Böyle bir transferi Beşiktaş'a yakıştıranlar. Evet, geçelim, sinirler gene bozuldu. Alperen Bulut, Galatasaray bu UEFA Kupası'na getirecek herhalde ülkeye diyor. Valla Atletik Club çok zorlar yani. Atletik Club'ı ben kesinlikle daha sezonun başında UEFA Avrupa Ligi'nin direkt favorisi diyordum. Çünkü Iñaki Williams, Nico Williams gibi çok büyük iki yetenek var ki Nico Williams İspanya'ya kupayı getirmiş bir isim yani. Barcelona çok istedi Nico Williams'ı ama fiyatta anlaşamadılar. Şu anda da bence anlaşamadıkları o fiyat için büyük pişmanlık yaşıyor Barcelona. Çok iyi giderken bir anda düşüşe geçtiler. Motivation Corner, etinden sütünden yararlanmayı bilmiyoruz. 30 üstü adamları deli para ödeyin. 20 yaşındaki adamı sakız parasına satın. Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. İlkim Şenimov. Dybala Galatasaray gelmiyor diye gördüm. Dybala'da bazı pürüzler var ama bu pürüzler Dybala noktasında değil, yönetim noktasında. Okan Buruk, çünkü Dybala'nın biliyorsunuz ki sürekli bir sakatlanma problemi var ve bu sakatlık problemleri Galatasaray'da da zaten büyük sıkıntı. Fenerbahçe'de de sıkıntı bu sakatlık problemleri. Bu noktada yeniden sakatlanabilecek bir futbolcuyu getirmek istemiyorlar. Daha önce mesela hangi başkan dönemiydi? Tabii ki hatırlamıyorum başkanını ama mesela Lemina transferi çok büyük bir transfer olarak geldi ama Lemina'nın karın kasında bir yırtık ve kronik bir sakatlığı vardı Lemina'nın. Ve bu nüksederse tekrardan uzun süre sahalarda olmayacaktı ve nüksetti. Galatasaray'dayken nüksetti. İğnelerle falan bir süre daha oynatıldı falan ama sonuç olarak Galatasaray'da uzun bir süreyi sakat olarak geçirdi Mario Lemina. Sonra gitti Fulham'da hiç sakatlanmadan çok daha iyi oynamıştı. Red Rose, ilk Red Rose abi Arda 23 yaş altı en iyi oyuncu seçilmiş miydi La Liga'da? Dünün haberi, dün oldu bu. Dün Avrupa Güler 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi. Yusuf Düzgün hoş geldin. Galatasaray sizce UEFA Kupası'nı bir kere daha alabilir mi diyor. Tabii ki bence alabilir. Neden alabilir? Çünkü kadrosu çok kuvvetli ve Athletic Club dışında bir Lazio'da, evet, bir Lazio'nun etkisi de var.
Bir Manchester United, Tottenham var ama bence iyi değiller. İki takım da iyi değil. Burada tek etken Athletic Club, yani Athletic Bilbao olarak bilinen futbol kulübü. Çok büyük etken, çok zorlar. Bir kez daha Tottenham'la karşı karşıya gelse Galatasaray aynı oyunu sergileyebilir mi? Galatasaray'da Icardi gittikten sonra biliyorsunuz o hücum noktalarında büyük bir sorun yaşıyor. Evet, yani 5 tane gol atması bazı taraftarların, özellikle belki de yönetim noktasında işte hataları görmelerine engel olabiliyor olabilir ama Galatasaray'da hücum noktasında büyük sıkıntılar var. Daha çok bireysele dayalı bir gol bulma durumuna döndü Galatasaray. Bu da tabii ki yani Süper Lig'i kurtarır ama Avrupa'da iyi bir takım karşısında işleri çok zorlaştırır. Özellikle Tottenham'ın, yani Liverpool'dan 6 tane gol yediğine bakmayın. Kalecilerinde bir sıkıntı var şu dönem. Onu bir de Ocak ayında halledebilirler. Öyle de bir durum var Tottenham'ın. Ve Tottenham eski, yani Galatasaray'da oynadığı dönemdeki gibi değil. Şimdi Galatasaray yendi Tottenham'ı ama Tottenham'ın ilk 11'inden 5 futbolcusu sakattı. Ve şu anda oyuncuların hepsi iyileşti ve tıkır tıkır top oynuyorlar ama Liverpool çok başka bir top oynuyor bu sezon. Kesinlikle ağır bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nin kupasının da favorisi Liverpool, ki yani son şampiyon Real Madrid, Liverpool karşılaşsa mesela finalde falan, yani acayip bir şekilde Liverpool farklı bir galibiyet alabilir. Onu bile öngörüyorum ben. Çünkü bambaşka bir top oynuyorlar bu sezon. Arda Liverpool'a gitsin. Çok Arda'nı bir kulüp değil şu anda Liverpool. Çok hızlı top oynuyorlar ve Arda gibi işte sahanın ortasında, takımın tam göbeğinde olan ve takıma beyin olabilecek bir futbolcu ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü öyle bir oyun tarzları yok. Daha çok hemen kanatlardan içten kanatlara hızlı bir hücum oyunu sergiliyorlar şu anda. Dikkat ederseniz pozisyonlarına, gol pozisyonlarına, daha çok kanada açıldıktan hemen sonra topu tekrar içeri sokma, içerideyken topu çok hızlı bir şekilde yeniden kanada yöneltme şeklinde ceza sahasına giriş yapıyorlar. Ceza sahasına girdikten sonra da topu geride bulabilecekleri bir oyuncuyu bularak golü bulmaya çalışıyorlar. Öyle bir sistemleri var. Yani kesinlikle bir merkez orta sahada, ofansif orta sahada böyle beyin olabilecek bir isme ihtiyaçları yok. O, yani Arda gibi bir futbolcu tipine ihtiyaçları yok. Öyle bir top oynamıyorlar çünkü. Defansı çok ağır Galatasaray'ın diyor. Kesinlikle katılıyorum. Defans çok ağır. Real Madrid finallerde yenmek çok zor. Adamlar sadece 2 kez yenilmiş. Üçüncüyü de yenilirler. Bunlar yani olur. Bir kez yenildikten sonra geri kalan sayılar teferruat diyoruz ve evet, Yasin Özcan uzun sürdü. Bu, geçemedim habere. Turkcell Süper Lig ekiblerimden Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan 2 yıldır gösterdiği performansa dikkatleri üzeri çekmeyi başarmıştı. Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dadır anılan genç yıldızın yeni takımı belli oldu. Kasımpaşa'da 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu Ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. Kasımpaşa bu transferden 8 milyon euro kazanacak. Bu sezon 16 maçın tamamında forma giyen Yasin bir de asist yapmış. 18 yaşındaki futbolcu Ocak ayının ilk haftasına sağlık kontrollerine geçmek için İngiltere'ye gidecek. Evet, oraya okudum. Yasin Özcan'ın şey için, yani onun maçlarını izlemek için Aston Villa'dan tabii ekip geldi İstanbul'a ve tam o günlerde ben duydum Yunus Akgün mevzusunu. O yüzden Yunus Akgün için devreye girebilecek olan kulüplerden birinin de Aston Villa olabileceğini söyledim. Bunu da şimdi buradan iletmiş olayım. Ali Giritlioğlu, güzel yorumun için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Orkun Kökçü, Liverpool söylentileri var. Mustafa Selçuk, Orkun Kökçü ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Orkun'a da şu anda 60 milyon euroluk bir teklifte bulundular Benfica'ya. Ama Benfica şu anda Orkun'u satma, yani herhangi bir oyuncularını satmayı düşünmüyorlar. Ocak ayı için transfer tahtalarını kapatmışlar. Kendi kendilerine kapatmışlar. Ama yaz transfer döneminde gene o fiyatlarda bir transfer olabilir. Orkun'un transferi gerçekleşmesi durumunda bakın, Kenan Yıldız için şu anda 40 milyon euroluk bir beklenti var. O da Ocak ayıyla ilgili. Orkun'un transferi gerçekleşirse ilk defa bir Türk futbolcu milli takımda oynamış, Türk milli takımda oynamış bir Türk futbolcu
Bu bonservis ücretiyle, rekor bonservis ücretiyle bir başka takıma transfer olmuş olacak ve tarihe geçecek Orkun Kökçü. Öyle de bir rekor var. Şu anda o rekor 40,5 milyon euro ile yanlış hatırlamıyorsam Arda Turan'a ait. Ondan alacak ve şeye geçecek. Orkun Kökçü'ye geçecek. Mert demiş sizce Arda'ya mobbing yapmıyorlar mı? Bence mobbing değil ama şöyle bir şey var Real Madrid'de. Oyuncuların hepsi özellikle ön bölgedeki Bellingham, Rodrigo, Vinicius ve Mbappe'nin kendilerini gösterme çabasına girmişler. Çok ilginç bir şey. Özellikle Vinicius ve Rodrigo'nun buna neden girdiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ama sürekli olarak işte başlarının dikine ve gol atma noktasında hareket ediyorlar ve sürekli direkt kaleyi düşünüyorlar. O takım oyunundan uzaklaşıyorlar. Halbuki takım oyununa katıldıkları zaman arkadaki ekiple beraber inanılmaz bir şekilde iyi bir oyun çıkıyor ortaya. Ama ne zaman kendileri bireysele düşseler o toplar defanstan dönüyor. Evet güzel goller falan da oluyor. Olmuyor değil. Ama genel olarak şöyle uzun vadede baktığınız zaman 1-2 hata, 3-4 hata bir bakmışsınız bütün sezon boyunca belki de atılamamış bir 20 gol olur. Yani bütün sezon maçlarına baktım. Bu da hem sizi Şampiyonlar Ligi'nden eder hem de La Liga şampiyonluğundan eder. Öyle 1-2 maçtaki 1-2 pozisyon kaçtı diye bakılabilir ama toplu sonuçlara baktığım zaman onun yaptırımı büyük olur. Mustafa Akgün selamlar iyi akşamlar diyor. Mersi hoş geldin. Selam abi iyi akşamlar. Doğukan kadronun hepsi yıldız olduğu için herkes bencil ama değil işte. Herkes bencil. Mesela Modric için bencil diyemem veya Tchouaméni veya Kamavinga'nın oyunu için, Valverde'nin oyunu için bencil diyemem. Çok güzel takım oyunun içerisindeler. Ama dediği gibi Arda'ya hiç pas yok. Özellikle bak Arda'ya Bellingham pas atıyor. Çok net onu görüyorum. Ama Rodrigo veya Vinicius oyundayken Mbappe özellikle zaten Arda yanındaysa şöyle bakıp devam ediyor sanki veya Arda yanındaysa topu kaptırma pahasını Arda'ya vermiyor gibi de görünüyor. Bunlar ciddi ciddi görüldü. Görülmedi değil. Ama tabii ki ben bu noktada böyle düşünmek istemiyorum. Bence Mbappe'nin birazcık gol atamadığı için ego problemi yaşadı. Ama şu son attığı gollerden sonra bakalım şu Noel tatili geçsin, ligler yeniden bir başlasın. İlk maçı görelim. Kenan'ı kaçırdık. Mercy Liverpool'un transfer olma ihtimali var ama Ocak ayı ile ilgili bir 40 milyon euro bir sonraki detayları da geri sararsın yayını izlersin uzun uzun anlattım. Liverpool Kenan Yıldız diyeyim ben sana. Mert Arda Real'i bırakmalı diyor. Alperen Bulut, Ronaldo'lu, Kroos'lu Özil'li zamanlarda hiç bencillik yoktu bu takımda. Brezilya furyası Real Madrid'in başını ağrıttı bu sene. Brezilya'da zaten top yani Brezilya futbolu takım oyununa adapte olmuş bir futbol değil. Şimdi mesela İspanyol futbolu vardır. Tiki taka futbolun beşiğidir. Ne bileyim İtalyan futbolu vardır. Mesela defans noktasında iyilerdir. Alman futbolu diye bir şey var. Alman ekolü yani disipline dayalıdır. Bütün herkes olması gereken yere adeta sabitlenerek kurulur ve oradan bir takım oyunu ortaya çıkar. Ama mesela Brezilya ekolü dediğimiz zaman aklımıza Rivaldo'lar gelir, Roberto Carlos'lar gelir, Ronaldinho'lar gelir, 9 numara Ronaldo gelir. Yani Cafu gelir. Yani tamamen yetenek gelir. Mesela bir takım oyunu gelmez. Kimse Brezilya milli takımı inanılmaz bir takım oyunu oynadı. Böyle bir şey gelmez. Daha çok bireysel yetenekler gelir. Pele gelir, Neymar gelir. Yani hiçbir zaman takım oyunu gelmez. O yüzden ön kanat dediğin gibi Brezilyalılar belki Enderick de aynı şekilde. Bak Enderick de genç olmasına rağmen top aldığı zaman ayağına tamamen dikine, kaleye gideyim, ilk gördüğüm yerden şut çekeyim, orta sahada boş buldum, şut çekeyim bu kafada oynuyor. Yani tamamen bireysel yetenekte. O yüzden zaten 2002'den beri net bir başarısı da yok Brezilya milli takımının. Çünkü dünyada takım oyunu futbolu yükselmeye başladığı noktada artık yetenekli futbolculara ihtiyaç kalmadığı noktada daha çok fizikli, kondisyonlu, güçlü ve işte pas alışverişini iyi yapabilen futbolcular öne çıktığı anda işte o Brezilya ekolü de geride kalmış oldu. Motivation Corner ilk 3-5 maç Arda'yı beklemeyin diyor. Caferov Medina gelmeli etmeli var mı diyor. Medina ile ilgili gelişmeler var. Fenerbahçe'ye geçeyim. Bültenimde yok ama benim bildiğim gelişmeler var. Fenerbahçe Al Nassr transferinde masada bakalım bunlarla ilgili ne olmuş. Al Nassr Fenerbahçe El Nesiri'yi satmak
istemiyor bence. Çünkü öyle bir şey var. 19 milyon euroya, 19,5 milyon euroya transfer edilmişti. Sonradan Al Nassr takımının işte 34 milyon euro verdiği, Fenerbahçe'nin bunu reddettiği ve daha fazla para istediği yönünde haberler çıkmıştı. Bununla ilgili e, Ardiyah diye bir Suudi Arabistan gazetesi, artık doğru okudum mu bilmiyorum ismini. Al Nassr medya danışmanı Seed Abu Daish kendisine sosyal medya hesabından bu haberlere, bu direkt medya danışmanı, yani yönetimden birisi, El Nesiri transferiyle ilgili bir haber çıkıyor. Al Nassr'ın alacağı, edeceği vesaire. Direkt diyor ki yalan haber, yalan bilgi. Yani inanmayın böyle bir şey diyor. Yani El Nesiri Fenerbahçe'deki, zaten bence El Nesiri de toparladı kendini. Sezon başındaki hali yok. Artık gol atıyor. Oyunun daha çok içerisinde, daha çok gol istiyor ve Fenerbahçe biraz atağa kalkarsa El Nesiri bence ikinci yarıda toplam golünü 20'ye çıkarabilir. Onu söyleyeyim yani, ki 20'de şu noktada iyi bir sayı. Bence şu anda En-Nesyri açısından 16-17 de iyi bir sayı. Onu da söyleyeyim. Çünkü sezonun başına kötü başladı. Bu arada Medina ile ilgili transfer var. Medina ile ilgili daha önce bir arkadaş yazmıştı burada. Şimdi hatırlamıyorum kim. Medina'nın menajerlerinin böyle birazcık mafyatik bir şeyi var. Var. Evet, öyle bir şey var gerçekten. Ama bu transfer noktasında işte transfere baltalayacak bir girişimde bulunmazlar. Fakat Medina'nın takımında büyük sıkıntılar var. Takım içerisinde kavga var ve Avrupa'dan birkaç kulüp daha istiyor. Fenerbahçe'nin dışında. Medina'nın zaten Fenerbahçe'ye gelmek istemesi, Avrupa'da oynamak istemesi. Eğer ki daha transfer işi tamamlanmamışken Avrupa'dan işte Len takımı girmiş devreye, Etafe devreye girmiş, hatırladıklarım bir iki tane daha vardı, hatırlamıyorum. Eğer onlar ciddi bir şekilde görüşmeye başlarsa Fenerbahçe'yi devreden çıkaracak Medina ve menajerleri, onu da söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'ye de gelme amacı Fenerbahçe'den kendisini Avrupa'ya atmaktı Medina'nın. O yüzden direkt Avrupa'dan bir teklif gelirse Fenerbahçe denklemden çıkar. Onu da söyleyeyim. Abi Ferdi'ni 33 milyona satıyor. En-Nesyri 35 milyona mı satacaksın? Diyor, yani mümkün değil. Muhakkak bir şey vardı zaten o haberlerde. Belli ki birazcık taraftarın gazını almak için yönetim tarafından basına böyle pompalanmış bir haberdi. Çünkü En-Nesyri'yi biz 30 milyona satacağız Araplara. Bir sabredin dediler. Çünkü En-Nesyri gerçekten 19,5 milyon euro verilmiş ve gerçekten kötü bir performansı vardı. Bu sebeple taraftarın biraz sesini alçaltması için yapıldı diye düşünüyorum bu pompalama haberleri. Evet, bugünkü haberlerimiz de bu kadar. Kenan'dan girdik, En-Nesyri'den çıktık. Rashford gelirse Avrupa Ligi'ni alır mı Galatasaray? Yani bir futbolcuyla alır mı değil. Sonuçta Rashford ve Osimhen sayesinde 2 gol atar ama Abdülkerim yüzünden veya işte ne bileyim Berkan yüzünden 3 gol yer ve elenir Galatasaray. Bunu bilemem yani sonuç olarak. Rashford gelirse takıma uyum sağlayacak mı? Takım içerisinde işte sadece takım oyununa uyum sağlamak değil, takımla mutlu olabilecek mi? Mesela Ziyech de büyük yetenek ama takımın içerisinde mutlu değil. Kimseyle konuşmuyor. Antrenmanlarda robot gibi geliyor, gidiyor. Maçlara robot gibi geliyor. Rashford böyle mi gelecek bilmiyoruz ki. Yani öyle gelirse boşa giden bir para daha olur. Çünkü artık özellikle büyük kulüplerden belirli bir hazzı da yaşamış futbolcular bizim Türk kulüplerine geldiği zaman şöyle bir bakıyorum, bir duruyorum yani. Bak mesela şu anda Dzeko, işler çok iyi Fenerbahçe'de. Fakat Fenerbahçe'de işler kötü gitmeye başladığı zaman Dzeko'nun performansı nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü Immobile inanılmaz iyi başladı sezona. Rafa Silva inanılmaz iyi başladı. Beşiktaş bir çekildi şampiyonluktan. Ne Immobile var ne Rafa Silva var. Kimse kalmadı ortada. Şu an adam akıllı bir top oynamıyorlardı son maçlarında. Hadi Immobile biraz sakatlığını bilmiyorum artık ne kadar sakat. Ama sonuç ortada. Ya bıraktılar. Top oynamayı bıraktılar. Ama 7 milyon euroyu alacak Immobile. 6,5 milyon euro da Rafa Silva alacak. O paralar ne olacak? Beşiktaş'ın kasasından gidecek işte. Beşiktaş bu konuda geçtiğimiz yıllardan beri büyük yanlışlar yapıyor. Ta Yıldırım Demirören'den beri Beşiktaş boşa en çok para harcayan takım. Çok büyük isimler getirdiler. Bence bu isimlerin içerisinde birkaç kişinin dışında, teknik direktör ve oyuncu, birkaç kişinin dışında çoğu tutmadı. Sadece Taliscalı dönemde
Taliscalı dönemde çok iyi bir kadro kuruldu. Bir sinerji yakaladı ve çok başarılı oldular. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular. Türkiye'de başarılı oldular ve bence Sergen Yalçın'ı da şampiyon olmuş bir Sergen Yalçın'ı bir sene sonraki 3 ay 4 ay sonraki birkaç maç kötü gitti diye de gönderen bir kulüp, ondan sonra da işte başına gelenler. Şimdi yeniden Sergen Yalçın geliyor. Sergen Yalçın bir sene şampiyon olup bir sene şampiyon olmasaydı ne olurdu? Bütün seneler, yani şu an gelene kadar son 4 yıldır Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında olsaydı, son 4 yılda belki de o sene şampiyon olmayacaktı. 2 sene üst üste şampiyon olacaktı. Ama biz de 4 maç kaybedince şampiyon olmuş teknik direktörü göndermeye kalkıyoruz. Ya Guardiola'nın şu anda İngiltere'den gitmesi gerekiyordu bizim mantalitemizde ama hala Manchester'ın başında. Adam kaç maçtır kaybediyor. Hem de onur olmadık takımlara kaybediyor. Ya Erik ten Hag, ya Erik ten Hag, artık her şey bariz belliydi. Manchester United gene de sonuna kadar yani bir direndi resmen adamı göndermemek için. Çünkü Avrupa'da işler böyle, bir daha 3 maç kaybettin hemen gönder. Yani Van Bronckhorst noktasında da yanlış yaptı bence Beşiktaş. Tamam, şampiyonluktan çekildik. Ya sen zaten geçen sene hiç o denklemin içerisinde değildin. Bir senede o denkleme nasıl gireceğim? Bu seneyin bir toparlanma senesi olarak geçer. Ondan sonra sen o tekrardan Galatasaray Fenerbahçe seviyesine yükselmeye çalış. Belli ki o maddi destek yok henüz sende. Ama biz de hemen o sene gelen o adam kimse elinde sihirli değnek var gibi takımı hop şampiyon yapacak. Yapmadı bu. Tamam, beceriksizsin, git. Ya işte beceriksiz olan teknik direktörler değil, beceriksiz olan yönetimler Türkiye'de. Ne yazık ki. Hepinize teşekkür ediyorum. Volkan Babacan, Şenol Hoca arasındaki konuya değinip Mamedov, Volkan Demirel adamdır. Bu futbol camiasının gördüğü en büyük adamlardan, en büyük karakter örneklerinden biridir. Onu da söyleyeyim. Bu sözlerim de ben zaten kimin haklı olduğunu da bu konuda belli etmiş olurum Mamedov. Onu da iletiyorum. Doğukan, Avrupa'da olmak kolay değil. Çok gol yeme işini çözerlerse belki olabilir. Motivation Corner. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. 77 kişiyiz. Güzel. Gene Arda Güler'in olmadığı bir programda da bu sayıları görmek de güzel. İntikam FIFA Mobile. Hoş geldin. O yüzden Rashford kalamaz. Amirim kalıcı çünkü diyor. Doğukan, bizde sabır yok, hemen gönderiyor. Hiç yok bizde öyle. O yüzden altyapıya biz yatırım yapmıyoruz ki. Çünkü altyapı demek sabretmek demek. Bir oyuncuda bir kumaşı görürsün 14 yaşında, 12 yaşında. Ondan sonra sabredersin 8 sene. 20 yaşına geldiğinde o artık dünya piyasasına giren bir futbolcu olur. Ama yok canım, bizde ne? Hemen git Falcao'ya transfer et. Ver 20 milyon euro ver Falcao. 30 milyon ver. Şey yapsın, 2 tane penaltı atsın. Bir de ismimiz olur, forma sattırır falan. İşte böyle bir yönetim anlayışımız var ama yavaş yavaş değişiyor. Onu görüyorum. Yani umutluyum. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe noktasında bazı değişimler var ama bu değişimler altyapı noktasında değil. Onu da söyleyeyim. Ama genel olarak mantalite değişiyor. Beşiktaş değiştiğini düşünmüştüm. Beşiktaş da değişmemiş ama o da değiştirme çabasında. Bunu da görüyorum ki bu çabaya girmek yolun yarısı zaten. Bence önümüzdeki seneden sonra Beşiktaş'ın da bir sürü taşlar değişecek, onu da söyleyeyim. Evet, Amorim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.